Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün sizler için harika bir tarifim var. Tam zamanı, yaz geldi. Nefis patlıcanlar, domatesler çıktı. Ve harika bir kahvaltılık sos yapacağım. Patlıcan ezmeli, kapya biberli, güzel bir kahvaltılık sos yapacağım. Geçtiğimiz gün bir markete gittim. Markette kıyma alırken kasap reyonunun üstünde de gözüme kahvaltılık soslar ve acukalar takıldı. Arkadaşlar 50 mililitrelik kavanozdaki acuka 145 liraydı. 75 mililitrelik de patlıcanlı kahvaltılık sos 160 liraydı. Gerçekten inanılmaz fiyatlar. Ve ben hijyenik olduğuna, doğal olduğuna, organik olduğuna inanmadığım için evimde yapmayı tercih ediyorum. O sosları görünce size hemen bu sosu yapmaya arzu ettim. Zaten yaz sonu, yaz bitmeden domatesler daha güzelleştiğinde, ucuzladığında ve patlıcanlar olduğunda bu sosu hep yaparım. Ve size de bunu yapıp çekmeyi planlıyordum. Ama şimdi gördüğüm zaman hemen bir yapayım. Sizler de bu lezzeti evlerinizde çok para vermeden kolaylıkla yapabilin istedim. Şimdiden mis gibi kokular geliyor arkadaşlar. Lafı çok uzattım. Umarım sıkılmamışsınızdır. Şimdi 2 büyük boy patlıcan, 2 kapya bir yeşil biberimi közlemek için hemen ocağıma aldım. Onlar közlenirken ben de diğer tarafta domateslerimi hazırlayacağım. Şimdi hemen 5 adet soyduğum, ayıkladığım güzel domateslerim var. Bunları küp küp doğruyorum. Çok fazla şekillerine, büyüklüklerine fazla önem vermiyorum. Fazla iri bırakmadan küp küp doğramak yeterli. Yapılışı çok kolay ama lezzetli, şahane. Bu kahvaltılık sostan hiç kendinizi mahrum bırakmayın arkadaşlar. Özellikle yazın. Eğer ocakta patlıcanlarınızı közleyeceğiniz bir aparatınız yoksa fırın tepsisine koyup yağlı kağıt serip fırında 180-190 derecede de bu işlemi yapabilirsiniz. Ama imkanınız varsa ocakta yapmanızı tavsiye ederim çünkü lezzeti ve kokusu başka oluyor. Fırında yine biraz bir haşlanma kokusu tadı oluşuyor. Közlediğiniz zaman ocakta olacak arkadaşlar. Domateslerimizi kestik. Sıra geldi sarımsaklarımıza. Sarımsaklarımızı da minik minik doğruyorum. Bütün doğrama işlemini bitirip ocağın başına öyle geçelim. Patlıcanlar da çatır çutur közleniyor bu arada. Mümkün olduğu kadar ufaltıyorum ama ezmiyorum sarımsaklarımı. Keserek koymayı tercih ediyorum. Sarımsaklarımızdan sonra çeyrek maydanozum var. Güzelce yıkadım. Bunları da minik minik doğruyorum. Ve bütün doğrama işlemim şimdilik bitmiş oluyor. Patlıcanlarım yan tarafta közleniyor. Ben bu doğradığım domateslerimi tencereme alıyorum şimdi. Domateslerim yüksek ateşte güzelce sulanacak, suyunu çekecek. Önce bir domatesin kendi sosunu hazırlayalım. Bu biraz uzun sürecek. Patlıcanlarımız közlenirken, işlemler yaparken domatesimiz de hazır olmuş olacak. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımı ve biberlerimi güzelce soydum, temizledim. Şimdi bunları minik minik doğruyorum. Bu arada tekrar söylemek istiyorum. Patlıcanları közledikten sonra temiz bir buzdolabı poşetin içerisine koyar ve ağzını bağlarsanız orada terleme yapacak ve gerçekten soymak çok kolay oluyor. Çünkü biliyorum ben kendi arkadaşlarımdan ve ailemden ev hanımları çok seviyorlar köz patlıcanı ama kabuk soyması biraz üzüyor.
O nedenle mutlaka bu yöntemi denemenizi öneririm. Şimdi patlıcanlarımı da, biberlerimi de minik minik doğruyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi domatesim çok güzel pişti. Erime aşamasına geldi resmen. Suyunu bıraktı, suyunu çekti. Gayet güzel, tam istediğim kıvama geldi. Özellikle bekleteceğiniz kahvaltı soslarda domatesin çok iyi pişmesi gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde çok çabuk bozulma yapar. Hem turşuda hem kahvaltılık soslarda kahvaltılık sosunuz çok erken bozulur arkadaşlar. Domatesi mümkün olduğu kadar çok güzel pişirmeye özen gösterin. Şimdi minik minik doğradığım patlıcan ve biberlerimi domatesimin üzerine ilave ediyorum. Domatesimin altı açık kısıktı. Şimdi altını açtım. Güzelce beraber şöyle bir karıştırıyorum. Yağ koymamıştım biliyorsunuz. Bir çay bardağı zeytinyağımı koyuyorum. Hiç gözünüze fazla gelmesin. Çünkü ancak yetecek. Hem patlıcan hem de domates yağ ister. Altının açık olmasına özen gösterin. Az yaptığım için ve beklemeden tüketeceğimiz için sadece yarım çay bardağı da sirkemi ilave ediyorum. Ama eğer çok yapıp kışlık saklayacaksanız sirke miktarını da arttırmanızda fayda var. Güzelce karıştırıyorum. Kaynıyor. Şimdi tamamen sizin kendi zevkinize bağlı olarak ben 2 çay kaşığı tuz koyuyorum. 2 çay kaşığı da kırmızı toz biber, paprika koyuyorum. Az önce başlarken ayıklamış olduğumuz sarımsaklarımı ilave ediyorum bu aşamadayken. Ve karıştırıyorum. Şimdiden burası muhteşem koktu. Harika bir görüntüsü ve kokusu var. Yeme yanında yat. Evet arkadaşlar, doğradığımız maydanozlarımızı da ilave ediyorum. Fokur fokur kaynıyor bu arada. Her ilavede tabii ısı düşüyor ama kaynamaya devam ediyor. Şimdi ben altını kısacağım. Bir 5-10 dakika daha birlikte kısık ateşte iyice birlikte özdeşleşsin diye kaynatacağım. Arzu edenler bu şekilde kullanabilir. Arzu edenler de blenderdan geçirebilir. Altını kısıyorum ve kaynamaya devam edecek bir 5-10 dakika. Evet arkadaşlar, 10 dakika kısık ateşte güzelce kaynatmaya devam ettim. Şimdi bunun işi bitti. Ben bunun bir kısmını taneli olarak sanki meze gibi tüketmek istiyorum. Bir kısmını ayıracağım. Hem de size iki şekli de göstermiş olmuş olayım. Bunu taneli tüketeceğim. Diğerini de blenderdan geçireceğim. Evet, bunu da blenderdan geçiriyorum. Evet arkadaşlar, sosum oldu. Sıcakken kavanozlarınıza koyun. Kavanozlarınızı mutlaka önce eğer uzun süre kullanacaksınız, bekletecekseniz kaynar sudan kavanozunuzu geçirin ve hiç kullanılmamış kapakları kullanın. Ağzını da mutlaka temizleyerek kavanozun kapatın. Kahvaltılık sosumuz bu kadar basit. Evet, nefis kahvaltılık sosumuz hazır arkadaşlar. Kavanozlarıma koydum, ağızlarını kapattım ve ters çevirdim. Sıcakken koyuyoruz. Soğuyana kadar kıpırdatmadan bekleyecek ters bir şekilde. Bu meze olarak tüketmek istediğim, daha taneli olarak arzu ettiğim, sade bıraktığım, blenderdan geçirmediğim olan. Bu da blenderdan geçirdiğim ve sos haline getirdiğim, tam sürme kahvaltılık sos haline gelmiş olan bir dilim de sizin için minik bir dilim sürdüm. Şöyle ekmeğime tadına bakmak istiyorum. Muhteşem ötesi. Çok lezzetli, çok pratik, hemen yapılabilecek bir kahvaltılık sos.
Arkadaşlar bu sosu lütfen eğer şimdiye kadar yapmadıysanız ve bilmiyorsanız yapın. Tam yaz gelmişken güzel domatesler, patlıcanlar, kapya biberler çıkmışken bol bol yapın. Sağlıkla, lezzetle yiyin inşallah. Ve yerken de beni anımsamayı unutmayın. Tabii ki eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifte görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bay bay.